Elliot kendi sesinden korkarak büyümüştü. Ona göre kelimeler bir labirentti. Her cümlenin başında bir çıkış umudu olurdu ama çoğu zaman o labirentte kaybolurdu. Diğer çocuklar kelimeleri yutar gibi konuşurken onun her harfi ağzında takılır, bir duvara çarpar gibi yankılanırdı. Okuldaki ilk yılıydı. 5 yaşındaydı. Adını söylerken kekelemişti. Ve o andan sonra herkes için artık adı Elliot değil, Kekeme'ydi. İlk alay, ilk kahkaha, o küçücük anda başlayan o küçücük yara zamanla kalın bir kabuğa dönüştü. Öğretmenler ödevleri okumak için gönüllü isteyen eller arasında onu seçtiklerinde kalbinde sert bir çarpıntı olurdu. Elleri terler, dili uyuşur, başını eğerdi. Sonra herkes başını çevirirdi ondan. Göz göze gelmek bile zordu artık. Yıllar boyunca Elliot konuşmamayı seçti. Bir tür görünmezlik yaratmıştı kendine. Sessizliği bir sığınak gibi taşıyor, kelimeleri defterlerinde yaşıyordu. Yazdığı cümleler akıcıydı, hatta güzeldi. Ama ağzından çıkan her şey kırık, parçalanmış ve eksikti. Kimi zaman gece uyumadan önce aynanın karşısına geçer, kendi kendine konuşurdu. Yüzü kızarır, gözleri dolardı. Ama tekrar ederdi, her gece. Aynı kelimeleri aynı acıyla. Sanki bir gün o kilit açılacakmış gibi. Üniversiteye gittiğinde bu yük hala onunlaydı ama artık onu daha farklı taşımayı öğrenmişti. Yazılı anlatımda kendini öyle geliştirmişti ki, hocalar onun yazdığı her metni över olmuştu. İnsanlar onun sessizliğini ciddiyet olarak yorumluyordu. Oysa Elliot'un içinde hala bir çocuk o sahnede adını söyleyemediği güne takılıp kalmıştı. Son yılın sonunda okul mezuniyet töreni için konuşmacı seçilecekti. Öğrencilere açık bir çağrı yapıldı. Kalbinizden gelen bir metni bizimle paylaşın. Elliot birkaç gün boyunca düşündü. Sonra bir gece defterini açtı. Yazmaya başladı. Satırlar birer birer döküldü. Hikayesini anlattı. Kekemeliğini, çocukluğundaki utancı, aynadaki yalnız gecelerini. Ama aynı zamanda hiç pes etmeyişini, konuşmasa bile her zaman içinden konuşmayı bırakmayışını. Yazdığı her kelime yıllardır söyleyemediklerinin telafisiydi sanki. İçindeki çocuğa bir mektup gibiydi bu metin. Sesin yaralı olabilir diyordu ona ama sen hala anlatabilirsin. Metni teslim etti ve birkaç gün sonra e-posta geldi. Seçildiniz. Mezuniyet konuşmacımız sizsiniz. O an her şey durdu. Sevinç korkuyla yarışa girdi. Kalbi öylesine hızlı atıyordu ki sanki göğsünden çıkacaktı. Okul onu seçmişti. Ama onların bilmediği bir şey vardı. Elliot konuşamıyordu. Ya da o öyle sanıyordu. Tören günü geldi. Sahneye çıktığında elindeki kağıt titretiyordu ellerini. Salon doluydu. Öğrenciler, hocalar, aileler ve en ön sırada annesi. Onun gözleriyle buluştuğu anda içi bir anlığına duruldu. O gözlerde bir kelime vardı. Yapabilirsin. Elliot mikrofonu eline aldı. Derin bir nefes çekti içine ve başladı. İlk cümle bitmedi. Birkaç kişi başını çevirdi. Bir kadın kaşlarını çatıp dinlemeye başladı. Ama gülme yoktu. Elliot cümleyi tamamlamak için tekrar denedi. Kelimeler boğazında yine bir düğüm ama bu kez kaçmadı. Kaçmadı. Devam etti. Her kekemeliğinde salon daha da sessizleşti. Her duraksamasında insanların gözlerinde daha fazla hayranlık belirdi. Çünkü orada gördükleri şey kusursuz bir hitabet değil, çıplak, gerçek bir cesaretti. Metnin ortasına geldiğinde sesi daha netti artık. Çünkü o an fark etti. O kalabalık onun mükemmel olmasını değil, onun gerçek olmasını istiyordu. Yaralı sesiyle kendisi olmasını istiyordu. Konuşmasını bitirdiğinde kağıdı indirdi. Birkaç saniye sessizlik oldu. Sonra tüm salon ayakta alkışlamaya başladı. Yüzlerce insan, gözyaşları içinde. O an Elliot'un içinde bir şey değişti. Sesi artık bir utanç kaynağı değil, bir güce dönüşmüştü ve o ses başkalarının kalbine dokunuyordu. Aylar içinde konuşması sosyal medyada yayıldı, milyonlar izledi, kekemeliğiyle konuşan adam dediler ona, konferanslara çağrıldı, sahnelere çıktı, her defasında kekemeliğini saklamadı.
Bilerek duraksadı, bilerek tökezledi çünkü o duraksamalar artık utanç değil, anlatının bir parçasıydı. Elliot artık sadece bir konuşmacı değildi. O, kendi içindeki korkuyla yüzleşmiş bir adamdı. Yaralı sesiyle binlerce insana cesaret veriyordu. Ve bir gün bir gazeteci ona sordu. "Peki hala kekeliyor musunuz?" Elliot gülümsedi. "Bazen, ama artık bu beni durdurmuyor. Çünkü fark ettim ki insanlar sizin ne kadar kusursuz konuştuğunuzu hatırlamaz. Ama sesinizi kullanacak cesareti bulduğunuz anı asla unutmazlar." İkinci hikaye. Isabel çölün kıyısında doğmuştu. Güneşin her sabah aynı yerden yükseldiği, toprağın yıllardır bir damla suya hasret kaldığı, insanların nefes bile alırken yavaşladığı bir yerde. Kasabanın adı bile unutulmuş gibiydi, haritalarda vardı ama dillerde anılmazdı. Kimse oraya taşınmaz, çoğu zaman oradan sessizce göç edilirdi. Ama Isabel kalmıştı. O küçükken annesi her gece ona masallar anlatırdı. Masalların çoğu ormanlarda geçerdi. Dev ağaçların arasında dolaşan çocuklar, kuş sesleriyle uyanan kasabalar. Isabel gözlerini kapatır, o masal ormanlarının yeşiline dalardı. Ama sabah uyandığında karşılaştığı manzara hep aynıydı. Sarı toprak, çatlamış zemin ve rüzgarda uçuşan kuru dallar. Bir sabah henüz 12 yaşındayken eski okul binasının arkasındaki enkazda paslı bir teneke kutu buldu. İçinde kurumuş, neredeyse küflenmiş birkaç tohum vardı. Tohumların üzerinde sararmış bir etiket, "Büyük meşe" yazıyordu. Ellerinde tutarken ne yapacağını bilmiyordu. Ama içindeki bir his, o tohumların hala bir şansı olduğunu fısıldıyordu. Eve gitti. Annesinin artık kullanmadığı eski bir kahve kupasına biraz toprak doldurdu. İçine bir tohum koydu ve her sabah o kupayı sulamaya başladı. Günlerce hiçbir şey olmadı. Bir hafta geçti, kupada sadece ıslak toprak vardı. 2 hafta, 3 hafta. Ama Isabel pes etmedi. Her sabah suladı. Her akşam merhaba dedi. Bir sabah kupanın ortasında minik bir yeşil çıkıntı gördü. Bir filiz. Yaşıyordu. Nefes alıyordu. Ve Isabel o anda bir şeye karar verdi. O çölün ortasında bir gün bir orman kuracaktı. Ertesi yıl 3 tohum daha ekti. Sonraki yıl 5 tane daha. Tohumları bulmak zordu. Bazılarını internetten sipariş etti. Bazılarını kasabanın terk edilmiş evlerinden topladı. Birçoğu hiç filiz vermedi. Bazıları kurudu, bazıları fırtınada devrildi. Ama Isabel devam etti. Gün doğmadan önce uyanıp fidanları suladı. Üzerlerine gölgelikler kurdu. Rüzgar estiğinde başlarını destekledi. Kurak yazlarda kovasını omzunda taşıyarak her birine tek tek su verdi. 20'li yaşlarının başında kasabanın dışındaki bir tepede 15 ağacı vardı. 30'una geldiğinde bu sayı 100'ü geçmişti. Kasaba halkı başta onunla alay etti. "Burada ağaç mı büyür?" dediler. "Yaprak yerine toz var burada." dediler. Ama Isabel dinlemedi. Ne onlara cevap verdi, ne de kendini açıklamaya çalıştı. Çünkü o sabırla konuşuyordu. Sessiz bir dilde, toprakla. Zamanla insanlar değişmeye başladı. Ağaçların gölgesinde dinlenmeye gelen yaşlılar, çocuklarını oynasın diye getiren anneler, hatta dışarıdan gelen meraklı turistler. Yavaş yavaş Isabel'in ağaçları kasabanın merkezine dönüştü. Bir gün üniversitelerden birinin coğrafya bölümü çölleşme haritaları üzerine çalışırken yeni uydu görüntüleri inceledi. O çorak alanın ortasında bir yeşil damar gördüler. Doğal olmayan dümdüz bir çizgi. Araştırma yaptılar, sahaya geldiler ve şaşkınlıkla fark ettiler. Bu çizgi Isabel Hart'ın elleriyle tek tek diktiği 312 ağacın oluşturduğu bir çizgiydi. Rüzgarla savrulmak yerine direnen, güneşte kavrulmak yerine toprağa kök salan 312 yaşam. Ulusal gazeteler röportaj yapmak için kasabaya geldi. Çevre ödülleri teklif edildi. Üniversiteler onunla konuşma yapmak istedi. Ama Isabel hala her sabah güneş doğmadan önce uyanıyor, ağacın dibine çömelip toprağı kontrol ediyordu. Medyaya verdiği tek röportajda bir cümle söyledi sadece. "Bazı mucizeler sadece çok yavaş yürüdükleri için fark edilmez ama durmazlar."
Yıllar geçti. Orman büyüdü. İnsanlar kasabaya göç etmeye başladı. Isabel 60'lı yaşlarına geldiğinde o bölge artık koruma altına alınmış bir doğal yaşam alanıydı. Okullar öğrenci gezileri düzenliyor, çocuklar meşe gölgelerinde kitap okuyordu. Bir gün küçük bir kız yanında otururken ona döndü. "Bütün bu ağaçları sen mi diktin?" Isabel gülümsedi. Yavaşça başını salladı. "Hayır, ben sadece başladım. Onları toprak büyüttü. Sadece sabrettim." Kız sessizce baktı ona. Sonra gözlerini yukarı kaldırdı. Meşe ağacının geniş dallarının arasından süzülen ışıkta toz taneleri dans ediyordu. Zaman toprağın en iyi dostudur. Eğer beklemeyi bilirsen bir gün seni gölgesiyle ödüllendirir. 3. hikaye. Savaş ne zaman başladığını kimsenin tam olarak hatırlamadığı bir şeydi artık. Kuzey sınırındaki kasaba haftalardır sessizdi. Elektrik yoktu, su sınırlıydı, haberler sadece fısıltılarla yayılıyordu. Gökyüzü griydi, bulutlardan değil, dumanlardan ve toprak her gün biraz daha kahverengiye dönüyordu. 8 yaşındaki Malik bu sessizliğin içinde büyümüştü. Oyuncakları yoktu ama eski bir teneke kutudan yaptığı arabaları, çöpten bulduğu kumaş parçalarından yaptığı kuklaları vardı. Yalnızdı. Babası yıllar önce cepheye gitmişti. Annesi ise gündüzleri yardım merkezinde çalışıyor, akşamları yorgun bir sessizliğe bürünüyordu. Bir gün savaşın 3. kışına girerken Malik sokak arasında rüzgarla sürüklenen bir nesne fark etti. Renkliydi. Kumaştandı. Bir uçurtmaydı bu. İpliği kopmuştu. Yer yer yırtıktı ama hala renklerini taşıyordu. Malik'in gözleri parladı. Yavaşça yaklaştı. Sanki sihirli bir şey bulmuş gibi hissetti. Uçurtmayı aldı. İpini eski bir süpürge sapına bağladı. Ve o gri günlerin birinde çatısı yıkılmış okul binasının arkasında onu gökyüzüne saldı. İşte o an ilk defa haftalardır gökyüzünde bir renk belirdi. Uçurtma yükselirken Malik'in aklına bir fikir geldi. Kısa bir mektup yazdı, küçük bir kağıda, çocuksu harflerle. "Ben Malik, bu savaşın biteceğine inanmak istiyorum. Eğer bu mektubu okuyorsan lütfen bana bir şey yaz. Barışla ilgili bir şey." Mektubu uçurtmanın altına bağladı. Sonra rüzgarla birlikte daha da yükseğe saldı onu. Ve bir noktada ipi bıraktı. Uçurtma gökyüzünde süzüldü, uzaklaştı ve gözden kayboldu. Malik sabaha kadar pencerenin önünde bekledi. Bir şey olacağına inanmak istiyordu ama ne geleceğini bilmiyordu. 3 gün sonra başka bir ülkede, sınırdan yalnızca birkaç kilometre ötede, Eleanor adında 13 yaşında bir kız çocuğu evlerinin arka bahçesinde oynarken gökyüzünden düşen bir şey fark etti. Bir uçurtmaydı, altına iliştirilmiş bir not vardı. İngilizce yazılmıştı, düzensiz, çocukça bir yazıyla. Eleanor mektubu okudu. Küçük bir çocuğun yazdığı belli oluyordu. Kalbi sıkıştı. Annesine gösterdi. Annesi gözleri dolu dolu mektubu katladı ve sakladı. Ama Eleanor başka bir şey yaptı. Yeni bir mektup yazdı. "Sevgili Malik, mektubunu aldım. Seni tanımıyorum ama barışı birlikte hayal edebiliriz. Sana gökyüzünü anlatıyorum. Şu an mavi. Umarım senin gökyüzünde mavi olur." Bu mektubu o da bir uçurtmaya bağladı ve gökyüzüne bıraktı. O günden sonra sınırın iki yanında onlarca çocuk kendi yaptığı uçurtmalara mektuplar bağlamaya başladı. Bazıları birine ulaştı, bazıları hiç inmedi. Ama o küçük alışveriş, o küçük umut dalga dalga yayıldı. Yerel gazeteler bu tuhaf uçurtma mektuplarından bahsetti. Sosyal medyada hikayeler paylaşılmaya başlandı. İnsanlar çocukların barış için yazdığı mektupları paylaşmaya başladı. Ülkeler birbirine düşman olmaya devam etse de halklar arasında görünmeyen bir bağ kuruluyordu. Ve sonunda bir sabah Malik yaşadığı kasabanın duvarlarında yeni bir afiş gördü. Uluslararası bir yardım kuruluşu kasabada Uçurtma Barışı Festivali düzenleyecekti. Herkese açık, silahsız, sessiz bir gün, uçurtmalar gökyüzünde, mektuplar rüzgarda. Malik o gün yine aynı uçurtmayı yaptı. Renkleri artık daha soluktu ama hala uçuyordu. Ve bu kez şu cümleyi yazdı:
Ben Malik, bu savaşta büyüdüm ama barışta çocuk olmayı öğrendim. Teşekkür ederim, bilinmeyen kız. Uçurtma hala uçuyordu. Gökyüzünde bir iz gibi. İki çocuk arasında asılı kalan bir kelime gibi. 4. hikaye. Jonathan, bir zamanlar mimarlık dünyasında yankılanan bir isimdi. Modernizmin soğuk çizgilerine insani dokunuşlar katmasıyla tanınırdı. 30 yaşına geldiğinde dergiler onu geleceği tasarlayan adam diye anmaya başlamıştı. Projeleri ödüller alıyor, konuşmaları üniversitelerde referans gösteriliyordu. Ve en önemlisi, o da buna inanıyordu. Gerçekten inandığı için değil, alkışlar sayesinde inanmaya başlamıştı. İçindeki o küçük çocuk bir zamanlar evsiz kalmış, betonun sertliğini sırtında hissetmiş çocuk artık kaybolmuştu. Onun yerini pahalı saatler, hızlı arabalar ve soğuk toplantı odaları almıştı. Ve sonra Aurora Kuleleri projesi geldi. Şehrin merkezinde gökyüzüne uzanan çift kuleli bir kompleks. Tasarımı devrim niteliğindeydi, basın toplantıları, tanıtımlar, milyon dolarlık yatırımcılar. Jonathan projenin hem mimarıydı hem de yüzü. Her yerde onun adı vardı. İnşaatın başlamasından 7 ay sonra Kuzey Kulesi'nde bir çökme meydana geldi. Kimse ölmese de hasar büyüktü. Medya saldırıya geçti, incelemeler başlatıldı ve kısa sürede gerçeği öğrendiler. Kritik bir hata yapılmıştı. Yük taşıyan ana kirişler yanlış malzeme hesaplarıyla yerleştirilmişti ve o hesapları bizzat onaylayan kişi Jonathan'dı. Bir tek imza ama o imza kariyerini, saygınlığını ve kendine olan güvenini yerle bir etti. Bir ay sonra Jonathan sahte kimlikle kırsal bir kasabaya taşındı. Basit bir ev kiraladı. İnterneti yoktu, telefonu kapalıydı, kendini dünyadan sildi. Her sabah yürüyüşe çıkıyor, eski bir deftere çizimler yapıyordu. Ama bu kez gökdelenler değil, tek katlı, mütevazı evler. Bahçesinde oturulabilecek verandalar, insan sesinin yankılanabileceği koridorlar. Kimseye göstermedi bu çizimleri. Çünkü içindeki o küçük çocuk yeniden konuşmaya başlamıştı. Bu kez fısıltıyla, sadece güzel olanı yapma, gerekli olanı yap. Aylar geçti. Kasabadaki insanlar onun hakkında söylentiler uydurdu. Şehirden kaçan biri, eski bir suçlu, belki bir yazar ama Jonathan kimseye açıklama yapmadı. Ta ki o geceye kadar. Kasabanın tek okulu yıllardır kullanılmayan, terk edilmiş bir binadaydı. O gece yıldırım düştü, yangın çıktı. Kimse içeride değildi ama bina neredeyse tamamen kül oldu. Ertesi sabah kasaba halkı yıkıntının başında toplanmıştı. Belediye başkanı üzgün bir şekilde mırıldandı. Zaten restorasyon bütçemiz yoktu. Artık hiçbir şey yapılamaz. Jonathan o kalabalığın kenarında sessizce duruyordu ve ilk kez bir şey söyledi. Ben mimarım. İtiraf gibiydi bu. Yıllardır taşıdığı suçun ilk kez kelimeye dökülmüş hali. İlk günler kimse güvenmedi ona. Ama o çizimlerini gösterdi. 3 katlı değil, tek katlı bir okul. Güneş enerjili, doğal ışık alan sınıflar. Her çocuğun adım atarken kendini evinde hissedeceği bir yapı. Gönüllüler toplandı, ahşap ustaları, eski duvar ustaları, emekli öğretmenler. Herkes bir şeyler yaptı. Jonathan gece gündüz çalıştı. Çekiç sesleriyle birlikte içindeki suçluluk da çatladı, parçalandı. Bir yıl sürdü. Yeni okul açıldığında Jonathan'ın çizdiği ilk projeydi bu, alkışsız ve reklamsız ama ilk defa gerçekti. Açılış gününde küçük bir çocuk ona yaklaştı. Neden her sınıfın camından ağaçlar gözüküyor diye sordu. Çünkü büyürken bir ağaca bakabilmek kendini büyür gibi hissettirir. Yıllar geçti. O okul bölgenin en çok başvurulan okulu oldu. Diğer mimarlar Jonathan'ın o projesini inceledi. Hiçbir şey sıra dışı değildi ama her şey olması gerektiği gibiydi. Jonathan bir daha gökdelen yapmadı. Hiçbir lüks proje almadı. Ama ülke genelinde 20'den fazla okul projesinde danışmanlık yaptı. Yalnızca ihtiyacı olan bölgelerde. Sadece önce çocuklar diyen planlarda. Ve bu kez temeli sadece çelik değil,
pişmanlık, tevazu ve umutla atılmıştı. İnsanı en çok yücelten şey, yaptığı devasa yapılar değil, çöktüğünde neyi yeniden inşa etmeye karar verdiğidir.